Merhaba gezginler, ben Skip Guide'in sanal turist rehberiyim. Şimdi sizi Londra'nın kalbinde, Westminster'da gökyüzüne uzanan o zarif kulenin yanına götürüyorum. Halk arasında Big Ben diye bildiğimiz simge aslında kulenin içindeki büyük çanın adı ama bugün kulenin kendisi de çoğu kişi tarafından bu adla anılıyor. Karşınızda duran yapı Elizabeth Kulesi. Gotik canlanma üslubunun ince işçiliğiyle taşta dantel gibi yükseliyor. Neden bu kadar özel derseniz, çünkü burası yalnızca güzel bir saat kulesi değil, Britanya demokrasisinin ritmini zamana vuran bir kalp gibi çalıyor. Burası neresi ve neden önemli? Kule, Westminster Sarayı'nın kuzey ucunda yer alıyor ve 200 yıla yaklaşan bir süredir Londra'nın sembolü olarak duruyor. Yüksekliği yaklaşık 96 metre, dört yöne bakan dev kadranları gece arkadan aydınlanınca Thames kıyısına bir pusula gibi ışık saçıyor. Kulenin asıl kahramanı, büyük çan anlamına gelen Big Ben, saat başlarını şehrin üstüne net bir E notasıyla bırakıyor. Dakiklik denince de ilk akla gelen yerlerden biri, çünkü hassasiyeti geleneksel yöntemlerle bile olağanüstü düzeyde korunuyor. Çarklar ve sarkaç düzeni, yüzyıllardır Londra'nın aceleci rüzgarlarına rağmen ritmini şaşmıyor. Kim yapmış, ne zaman yapmış diye merak edenlere kısa ama güçlü bir özet verelim. Westminster Sarayı'nın yeniden inşasında, Mimar Charles Barry önde, ayrıntıların şiirini veren Augustus Pugin ise yanı başındaydı. Büyük saatin mühendisliğinde amatör bir saat ustası olmasına rağmen, olağanüstü bir zihin olan Edmund Beckett Denison ile astronom Kraliyet George Airy'nin imzası var. Mekanizmayı Edward John Dent ve oğlu Frederick Dent inşa etti. Kule 1859 yılında tamamlandı. 2012 yılında Kraliçe II. Elizabeth'in tahta çıkışının altın yıl dönümü onuruna Elizabeth Kulesi adını aldı. Bu isim değişikliği, tarihle bugünü birbirine bağlayan şık bir selamdır. Şimdi başınızı biraz kaldırıp dikkatle bakın. Kadran çerçevelerinin o derin mavi tonunu görüyor musunuz? Bu renk, kapsamlı restorasyonla aslına döndürüldü. Victoria dönemindeki Prusya mavisi ve yaldız bezemeler yeniden ortaya çıkarıldı. Her kadranın altında Latince bir cümle altın harflerle dolaşır. Domine salvam fac reginam, nostram victoriam primam, yani Tanrım Kraliçemiz 1. Victoria'yı koru. Bu yazı, kulenin yalnızca zamana değil, dönemin ruhuna da tanıklık ettiğini hatırlatır. Peki nerede, nasıl ulaşılır? Kule, City of Westminster bölgesinde Thames Nehri kıyısında bulunur. En pratik ulaşım Westminster Metro İstasyonu. Jubilee, Circle ve District hatları burada kesişir ve istasyon adım sayısı mesafededir. İstasyon, tekerlekli sandalye erişimi konusunda güçlü bir altyapıya sahiptir. Yüzeyden indikten sonra az yürür, köprünün başına ve sarayın avlusuna çıkarsınız. Yakın çevrede Westminster Abbey, Parliament Square, Whitehall ve tam karşı kıyıda London Eye var. Kısa bir yürüyüşle hepsini aynı rotaya sığdırabilirsiniz. Fotoğraf için Westminster Köprüsü üstü veya South Bank kıyısı kulenin cephelerini en dengeli açıyla verir. Ne zaman gitmeli derseniz, sabahın erken saatlerinde ışık yumuşaktır ve kalabalık daha azdır. Gün batımı da görüntü için harikadır. Gökyüzü kızıl tonlara döner. Kule taş bezemelerini sıcak bir paletle gösterir. Hafta içi sabah 8 ile 10 arası ya da akşamüstü iş çıkışı öncesi sakin bir ritim yakalarsınız. Çeyreklerde çalan küçük çanları ve saat başlarında büyük çanın vuruşunu duymak için birkaç dilim vakit ayırın. Ses, taşın ve metalin içinden geçip nehir üstünde uzun uzun asılı kalır. En yoğun zamanlar, öğle saatleri ve hafta sonu, öğleden sonralarıdır. O saatlerden kaçınmak keyfi artırır. Ziyarette ne kadar süre ayırmalı? Dışarıdan görmek, etrafında dolaşıp hem Parliament Square hem de South Bank'tan görüntü almak için yarım saat ile 1 saat idealdir. Kulenin içine çıkılan rehberli turlar ise yaklaşık 90 dakika sürer. Baştan söyleyeyim, merdivenler dik ve sayıları çoktur. Turda saat mekanizmasını, kadranların arkasını ve çan odasını görürsünüz. Saat başında oradaysanız, büyük çanın vuruşuna çok yakından tanık olursunuz. Bu an pek çok ziyaretçi için Londra anılarının zirvesidir. Giriş, bilet ve rehber meselesine gelelim. Dışarıdan görmek ücretsizdir.
Yalnızca çevredeki güvenlik alanlarına dikkat edersiniz. Kule içi resmi turlar ücretlidir ve biletler çevrim içi satılır. Kontenjanlar 3 ay öncesinden, her ayın ikinci çarşambası saat 10'da açılır. Tur için yaş sınırı 11'dir. 334 basamak çıkılır, asansör yoktur ve yüksek ses nedeniyle kulak koruyucu verilir. Birleşik Krallık, ikametçileri, milletvekilleri aracılığıyla sınırlı sayıdaki ücretsiz yerleri ayrıca talep edebilir. Plan yapmadan önce bilet sayfasına ve hazırlık notlarına mutlaka göz atın. Nasıl gezilmeli, yanınıza ne alınmalı? Dış çekimler için yağmur ihtimaline karşı ince bir mont ve su geçirmez bir kılıf, güneşli günlerde de şapka ve su şişesi iyi fikir. Kule turuna katılacaksanız rahat tabanlı ayakkabı şart, basamaklar taş ve dar, tempo canlıdır. Büyük çan saat başlarında vurur. İçeride karşılaşacağınız yüksek ses, tura ayrı bir drama katar ama kulak koruyucuyu rehberler zaten sağlar. Fotoğraf için kadranların mavi ve altın desenlerini yakından okumak isterseniz objektif işe yarar. Geniş açı ise, köprü üstünden kulenin silüetini sarayla birlikte çerçeveye alır. Mutlaka görülmesi gereken ayrıntılar neler? Önce, kadranın ortasındaki rozet cam dokusuna bakın. Opal cam parçaları bir vitray gibi ışığı süzer. Çevresindeki dövme demir işçiliği, Pugi'nin elinden çıkma desenlerle zenginleşir. Kadranın altındaki Latince kuşak, taşın üstünde altın gibi parlar, uzaktan bile okunur. Gece olduğunda, kadranların arkadan aydınlatması bir saat yüzü değil de dev bir fener hissi verir. Ve elbette en tepedeki ayrton ışığı, parlamento akşam karanlığında çalışıyorsa, kule tepesinde küçük bir yıldız yanar. Yakınlarda, başka ne var, ne yapılır? Westminster Abbey'e yürüyüş, Whitehall boyunca bakanlık binaları ve atlı muhafızlar geçidi, Downing Street'in girişinde hatıra fotoğrafı, ardından köprüden South Bank'a geçip London Eye çevresinde, nehir esintisiyle mola. Thames kıyısında sokak müzisyenlerinin ritmiyle, Big Ben'in çeyrek vuruşları zaman zaman üst üste gelir. Bu ses manzarası Londra'ya çok yakışır. Güneş battıktan sonra köprü üstünden geri bakın. Saray ve kule ışık denizine dönüşür. Efsaneler ve küçük sırlar olmadan olur mu? Big Ben adının kaynağı yıllardır tartışılır. Bir görüş, uzun boyuyla ünlü Sir Benjamin Hall'a işaret ederken, bir başka görüş dönemin ünlü boksörü Ben Count'u anımsatır. Adı her ne olursa olsun, kulenin sesi 20. yüzyıl boyunca ulusal anlarda bir çapa oldu. Bir yılbaşı gecesinde, yoğun kar yüzünden saat, yeni yılı Londra'ya birkaç dakika gecikmeyle duyurmuştu. Şehir o gece Big Ben'e nazıyla gülümsemişti. Savaş yıllarında kule karartıldı. Ama saat çoğu zaman atımını sürdürdü. Bu da ona, zor zamanların metanetli yüzü unvanını kazandırdı. Ayrton ışığına dair bir başka duygu, yüklü hikaye de var. Parlamentonun akşam oturumlarında yanan bu küçük fener, İkinci Dünya Savaşı'nın karanlık günlerinde kapatılmış, barışa yaklaşırken yeniden yakılmıştı. Yıllar sonra, sembolik anmalarda yine o ışık yakılarak hafızalara saygı duruşunda bulunuldu. Bu ışık, ülke çalışıyor mesajını gökyüzüne yazan sessiz bir işarettir. Kimler için uygun? Dışarıdan ziyaret, çocuklu, aileler, yaşlılar ve hareket kısıtı olan ziyaretçiler için gayet uygun. Kaldırım ve köprü düzeni geniş, metro bağlantısı erişilebilir. Kule turu ise kondisyon ve denge gerektirir. 11 yaş altına izin verilmez, merdivenler, dardır ve yüksek sesten etkilenebilecekler için önerilmez. Eğer yükseklikten ya da kapalı alanlardan rahatsız oluyorsanız, tur yerine dışarıdan keşfi seçmek çok daha keyifli olur. Peki neden görülmeli? Çünkü burada yalnızca taş ve metal görmezsiniz. Bir kentin özgüvenini, bir parlamentonun çalışkan nabzını, bir toplumun zamanı ciddiye alışını duyarsınız. Kadranın mavisi gün ışığında sakin, gece ışığında görkemlidir. Vuruşlar nehirde yankılanırken insan, hayatında ritmi kaçırdığı anları düşünür. Zamanı kim tutar, diye sorar kulenin sesi. Sen mi, ben mi, yoksa bunu birlikte mi başarırız, diye cevap ararsınız. Kapanırken size, ufak bir rota önerisi bırakayım. Westminster metrodan çıkın, köprüye yürüyün. Kulenin yüzünü sabah ışığında izleyin. Parliament Square'de kısa bir mola, ardından Westminster Abbey'e selam verin. Akşamüstü South Bank'a geçin. Gün batarken Big Ben'i
nehirdeki yansımalarıyla beraber kapatın. Eğer içeriği görmek istiyorsanız, biletlerinizi erkenden alın, takvimleri hızlı doluyor. Bunca ayrıntının ardından top sizde. Burada olmak size ne hissettirdi? Zamanı duymak, zamanı görmek ve zamanı paylaşmak arasında hangisi daha güçlü? Düşünmenizi isterim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Skip Guide'in sanal rehberiyim. Bu anlatımı beğendiyseniz kanalı takip etmeyi ve bir sonraki durakta yeniden buluşmayı unutmayın. Bu şehre ait daha fazla görülecek yer, skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.